Bal Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Yakıt deposunu daha büyük yapmalıydım. O zaman hava gemisine ulaşmayı başarabilirdik. Üzülmene gerek yok. Hala yakıt bulabiliriz. Dikkatli ol İbi. Minikoptere paraşüt eklemek harika bir fikir baba. En azından hala sağlam. Ben biraz üşümeye başladım. Ben de ama çok garip. Sabah oldu ama sis hala dağılmıyor. Biraz hareket etmek iyi gelebilir. Hadi çevreye bir göz atalım. Buralarda yaşayan birileri olmalı. Önce hangi yöne gideceğiz? Bu taraftan. Beni takip et İbi. Çok tuhaf. Boşlukta yürüyorum sanki. Görüş mesafemiz çok azaldı. Birkaç metre uzağa bile göremiyoruz. Bu gibi durumlarda dikkatli olmalı ve birbirimizden uzaklaşmamalıyız İbi. Böylece tehlikelere karşı hazırlıklı olabiliriz. Baba? Baba! Neredesin? Hiçbir şey göremiyorum. Her yer bembeyaz. Bizim gibi serüven severlerin her zaman zorlu şartlara hazırlıklı olması gerekir. Cesaretle yolumuza devam etmek zorundayız. Aa! İbi! Neler oluyor? Çalılıklar! Olamaz! Sesin yakından geliyor. Oh! Yapraklar üstüme yapıştı. Seni gördüm. Kendi kendime konuştuğumu hiç fark etmemiştim doğrusu. Hiç bu kadar yoğun sis görmemiştim. Görüş mesafesi 3 metrenin altında olmalı. Sesin nasıl oluştuğunu bilseydim onu engellemenin bir yolunu da bulabilirdim. Bu sadece bir hava olayı gibi. Engellemenin bilinen bir yolu yok. Neden olmasın? Saatlerdir yürüyoruz ama hiç kimseyle karşılaşmadık. Ben hala çok üşüyorum. Yaz mevsiminde havanın bu kadar soğuk olması çok garip. Bu gördüğümüz sis aslında bir bulut. Aynı gökyüzünde gördüğümüz bulutlar gibi. Biz şimdi bir bulutun içindeyiz öyle mi? Peki ama bulutlar neden bu kadar aşağı inmiş olabilir? Bulutlar aşağı inmedi. Soğuk hava yerdeki sıcak havayla karşılaştığında havadaki su buharı yoğunlaştı. Bu yoğunlaşma sonunda su damlacıkları ve buz kristalleri oluştu. Yapraklar bu yüzden ıslanmış demek ki. Sisin oluşumu çok ilginçmiş. Şuna bak İbi. Yine Hurda kasabasına geldik galiba. Ama biz kuzeye doğru gidiyoruz. Hurda kasabası güneyde kaldı. Bak. Biliyorum. Ağaç diplerinde oluşan yosunlar kuzeyi gösterir. Güçlü bir serüven severin bilgilerine sahipsin İbi. Ha? Bir köy bulduk galiba. Ama çok sessiz bir köy. Merhaba. Kimse yok mu? Neler oluyor? Şimdi anlarız. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Benim ismim Dodo. Yanımdaki de kızım İbi. Buranın yabancısıyız. Biraz bilgi almak istiyoruz. Ben size yardım edemem. Neden peki? Ormanda anlayamadığımız şeyler oldu. Çok korkuyorum. Lütfen hemen buradan gidin. Özür dileriz. Sizi korkutmak istemezdik. Herkes korkuyor olamaz değil mi? Bir de şu kapıyı deneyelim. Merhaba. Kimse yok mu?
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Biraz bilgiye ihtiyacımız var. Maalesef şu anda size bilgi veremem. Burada neler oluyor söyler misiniz? Dışarıdaki sis çok yoğun. Hepimiz çok korkuyoruz. Siz de hemen buradan gitmelisiniz. Çok şirin bir köy. Ama herkes sizden korkuyor. Anlaşılan gitsek iyi olacak gibi. Burada tuhaf şeyler olmuş sanırım. Giysiler. Kütükler. Ne yapıyorsun? Çorba kazanı. Sis aniden oluşmuş gibi görünüyor. Bir anda evlerine sığınmışlar. Bu sonuca nasıl ulaştın İbi? Birisi giysilerini yıkamaya başlamış. Ama sonra aniden bırakmış. Kazak hala suyun içinde duruyor. Baltanın durduğu yere bakılırsa kütüğün kesilmesi de yarım kalmış. Burada da biri çorba pişirmeye başlamış. Ama kazanı ocağın üstünde bıraktığı için çorba taşıp ateşi söndürmüş. İpuçları arasında bir bağlantı olacağını düşünmemiştim doğrusu. Daha bitmedi. Kiraz dalından koparıldıktan sonra 1-2 gün taze kalabilir. Sonra da çürümeye başlar. Aynı bunlar gibi. Çok iyi bir gözlemcisin İbi. Ama nereye ulaşmak istediğini hala anlayamadım. Bir şey sıcaklığın düşmesine sebep olmuş ve sis aniden oluşmuş. Köylüler de bu yüzden korkmuşlar. Kirazların durumuna bakılırsa köylüler en az 2 gündür dışarı çıkmıyorlar. Bu kadar çok bilgiyi nereden öğrendin İbi? Tabii ki kitaplardan. Şimdi bir şeyler yapıp onları dışarı çıkmaya ikna etmeliyiz. Bir düşünelim. Hava sıcaklığı düşünce sis oluşuyorsa sıcaklık yükselince de kaybolması gerekir. Şu ocağı yakabilirsek sıcaklık sisin dağılmasını sağlayabilir. Mantıklı. Ama ocağın yanması sisi dağıtmaya yetmez İbi. Daha büyük bir kaynağa ihtiyacımız var. Köyün girişindeki hurdalıkta bir şeyler bulabiliriz. Neden olmasın? Burada bir sürü eski eşya var. İşte aradığımız şeyi bulduk. Bu sobayı meydanda yakarsak oluşan ısıyla sisi dağıtabiliriz. Peki ama köye nasıl götüreceğiz? Tabii ki bununla. Ay, nihayet ısındım. Bak İbi, sis dağılmaya başladı. Yaşasın. İşe yaradı. Hey, dışarıya bakın. Hadi arkadaşlar, hepiniz evden çıkabilirsiniz. Sis dağılmış. Yaşasın. Merhaba, hoş geldiniz. Ben İbi ve babam Dodo. Ben de Tadu, Mumoların en yaşlısı olarak bilinirim. Memnun oldum. Tadu, sisten neden bu kadar korkuyorsunuz? Anlatayım. Köyümüz dağın yamacında olduğu için ilkbahar ve sonbahar aylarında sabahları ormana hafif bir sis çöker. Hatta burası Sisli Köy olarak bilinir. Ancak 3 gün önce dağın zirvesinden homurtuya benzeyen büyük bir gürültü duyduk. Kısa bir süre sonra da köye sis çöktü. Sis o kadar yoğundu ki birbirimizi bile göremiyorduk. Bu nedenle apar topar evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Sis 3 gündür dağılmadığı için evlerimizden çıkamadık. Dağın zirvesinde neler oldu acaba? Tam olarak bilmiyorum ama yıllar önce Sobolu bir bilim insanı oraya bir araştırma laboratuvarı kurmuş ve çalışmalara başlamıştı. Profesör Vola. Kendisi çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Hiç boş vakti yoktur. Biraz dalgın, biraz da sakar bir bilim insanıdır.
Köyünüze de geliyor muydu? Tabii. Birlikte uzun uzun sohbet ederdik. Çoğu zaman aklına yeni bir buluş geldiği için sohbeti yarıda kesip giderdi. Bazen icatlarında kullanmak üzere hurda kasabasından bazı parçalar götürmemiz için yardım isterdi. Köyün girişindeki hurdaları onun için mi getirdiniz? Evet, profesör orman için çok faydalı bir buluş üzerinde çalıştığını söylemişti. Ama onu uzun zamandır görmedik. Nasıl olduğunu merak ediyoruz. Eğer bu sis olmasaydı birkaç Momo'yla birlikte ziyaretine gitmeyi planlamıştık. Profesör Vola'yı çok merak etmeye başladım. Onu görmeye gitmeliyiz. Haklısın İbi. Bu arada minikopter içinde yakıt bulabiliriz belki. Alın, bu harita laboratuvarı bulmanızı kolaylaştırır. Harika. Yola çıkma zamanı. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle gidin. Yolunuz açık olsun. Çok mutluyum. Hem sisin nasıl oluştuğunu öğrendim, hem de Mumoların köyü eski haline döndü. Köy meydanı çok küçük olmasaydı başaramayabilirdik gibi. Bütün ormandaki sisin dağılması için güneşe ihtiyacımız var. Koca bir ormanı etkileyen şeyin ne olduğunu çok merak ediyorum. Bana kalırsa dağdan gelen gürültüyle profesörü bir bağlantısı olmalı. Oraya gidip neler olduğunu öğrenmeliyiz. Yaşasın! Bazı yerde çözülmesi gereken bir gizem daha bizi bekliyor. Yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz butona basmayı unutmayın.